Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle 4 gündür video yapamıyorduk. Bu videomuzda dolar ne olacak, dolar nereye gidecek, dolarda önemli bir kırılım yaşandı mı hep birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan bunu bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, Merkez Bankası biliyorsunuz haftaya damgasını vurdu. 100 bas puanlık bir faiz indirimine giderek politika faizini %13 seviyesine çekmiş oldu. Uzun zamandır 18 lira üstünü göremeyen dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından 18 seviyesinin üzerlerine çıkarak 18 lira 20 kuruş seviyesini test etmiş oldu. Peki şimdi artık bizler için dolar kurunda hangi seviye ana hedef bölgesi haline gelmiş oldu? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle kanalıma beğeni atan ve kanalımı takip eden, kanalıma abone olmuş tüm dostlarımın hepsine buradan çok teşekkür ederekten videomuza başlayalım istiyorum sevgili dostlarım. Merkez Bankası yapmış olduğu bu kararla birlikte, almış olduğu bu kararla birlikte arkadaşlar kurlarda gene bir sigorta niteliği taşıyacak olan faiz kararını düşürmesinin ardından dolar kurunda 18 lira psikolojik seviyesi de yukarı yönlü aşılmış oldu. Şimdi bizler için bu hafta itibariyle önemli takip edilecek seviye hangi bölgeden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu test edelim ve dolar kurundaki yeni hedef bölgesinin hangi teknik seviye ve hangi trend yönü doğrultusunda nerelere doğru yükselebileceğini burada bulmaya çalışalım. Cari açık tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar cari açıkta en son 10 milyar dolara yakın bir cari açık vermiş durumdayız. Yıllık bazda baktığımız zaman da cari açıktaki açık maalesef ki dolar kuruna olan ihtiyacı da gözler önünde sermekte. 32 milyar dolar civarındaki bir cari açık gerçekten çok yüksek bir cari açığı ve şirketlerin dolar ihtiyacında dolar bulma konusunda ne kadar piyasalara bağlı olduğunun da altını çizmek isterim. Son zamanlarda ülkeye Türkiye ekonomisine giren bir dolar miktarının olduğu da unutulmamalı. Fakat yaz döneminin artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz sevgili dostlarım. Bu da dolar kıtlığı açısından ve Fed'in de faiz artışlarına devam edeceğinin sinyallerinin gelmesinin ardından dolar endeksinde de yukarı yönlü tekrardan bir ivmelenme yaşadık. Bu da bizim dolar karşısında Türk lirasının maalesef ki değerini yitirmesine en büyük sebeplerden biri olmuş durumda. Şimdi dolar kurunda teknik olarak bizlerin izlemesi gereken bir kanal, şuradan geçen kanal. Bakın arkadaşlar, bu kanalı sizler için çizeceğim ve bu kanalla neyi anlatmak istediğimi hepiniz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Evet, şuradan çizdiğimiz bir kanal ve bu kanal üzerinde bizlerin dolar kurunu takip ettiğimiz zaman dolar kurunda artık bizler için şu seviye çok önemli bir seviye halini almış durumda. Buradaki seviyenin ilk etapta yukarı yönlü hareketi başlatabilmesi için ise arkadaşlar dolar kurunun bir alt kanal seviyesinden geçen seviyesini bulmakta fayda var. Buradaki seviyeyi sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman işte bizler için önemli destek ve kırılımın geldiği hedef bölgesinin dolar kurunu nerelere taşıyabileceği ile ilgili önemli bir bilgi edinmiş olacağız. Şimdi bu kanalın başladığı yer. Evet arkadaşlar, bu kanalın başladığı yer gördüğünüz gibi aşağıda 10.45 seviyesinden geçen alan, burası kanalın başladığı alan ve yukarıda da bu kanalın geçtiği bölge 13.90 bölgesiydi. Şuradaki 13.90 bölgesi. Bizler için şu kanal içerisindeki alan, bakın burası çok önemli. Buradaki kanal 3 lira 50 kuruş seviyesine gelen bir bölge. 3 lira 50 kuruş bölgesi seviyesine gelen bir bölge. Ve bu bölge içerisinde dolar kurunun da kanalın, bakın şurada izlediğimiz trend çizgisinin kırıldığı alan. Bu alanda şuradaki gördüğünüz 17 lira 35 kuruş seviyesine denk gelen alan. Sizler de teknik olarak grafik üzerine bunları çizdiğiniz zaman dolar kurunda neden yolun sonuna gelinmiş olduğunu teknik açıdan izlemiş olacaksınız ki 17.35 önemli bir bölgeydi. Bu uzun vadede dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için de 17 lira 35 kuruş seviyesi
önemli bir bölgeydi ve şimdi 17 lira 35 kuruş bölgesi üzerinden bu kanal kırılmış oldu. Bizler 17-35 seviyesindeki kanal aralığını bakın orada yükselen kanalın aralığını üzerine 3 lira 50 kuruşu ilave ettiğimiz zaman arkadaşlar dolar kurunda bizler için artık yeni hedef bölgesinin 20 lira şuradan geçen 20 lira 85 kuruş civarından geçen alan olduğunu sizlerle birlikte net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bunu buraya eklediğimiz zaman buradaki kanal boyunu yukarıdaki kırılım seviyesi 17 lira 35 kuruş seviyesine eklediğimiz zaman artık dolar kurunda yeni seviyelerin 20 lira 85 kuruş civarına doğru dolar kurunu yukarı götürmesi teknik olarak mümkün gözükmekte. Tabii ki burada verdiğimiz e, grafik çalışmaları hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılamaz. Çünkü bunlar sadece benim kendi kişisel teknik analiz çalışmalarım olduğu için sizlere bir fikir vermesi açısından, grafiklerinde teknik çalışmalarınızda size bir fikir vermesi açısından sadece bir yol gösterici araç olarak kullanılabilir sevgili dostlarım. Şimdi temel olarak da baktığımız zaman cari açık dengesinin oldukça bozulmuş olması, her ay bir cari açık vermemiz, turizm gelirlerinden de gelen gelirin artık Eylül ayı itibariyle, Ağustos sonu itibariyle azalacak olmasından kaynaklı olaraktan Türkiye'nin şirketlerinin arkadaşlar dış borç ödemelerini yapabilmesi için daha fazla piyasaya saldıracağı bir dönem içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Bu da dolar kurunda bizlerin kısa vadede özellikle Forex ve Viyop'taki arkadaşlarımız 17 lira 90 kuruş. Bakın şuradaki 17.90 bu hafta itibariyle bizler için 17 lira 90 kuruş seviyesi önemli bir destek seviyesi konumunda ve stop bölgesi olarak da kullanabileceğimiz, takip edeceğimiz bir alan olarak göze çarpıyor. 17.90 üzerinde kalındıkça dolar kurunda hala da yukarı yönlü potansiyel mevcut ve kısada bant aralığı olarak bizlerin dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru hareketlerin devamını getirecek önemli bir bant aralığı olarak izlenebilecek alandır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Şimdi bizlerin bu hafta itibariyle kapanış 18 lira 09 seviyesinden gelen dolar kurunda 17.90 önemli destek bölgemiz. Yukarıda direnç olarak izlenebilecek alanlar içerisindeyiz arkadaşlar. 18-20 ilk direnç bölgemiz olacak. Onun üzerindeki direnç bölgemiz gene 18-28'deki direnç bölgesi ve 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru bu dirençlerin kırılması durumunda dolar kurunda yukarı yönlü atakların devamı izlenebilir. Buradaki şartımız teknik olarak neydi? Şuradaki üçgenin içerisinde kalan alan içerisine dolar kurunun tekrardan girmemesi. Bu da 17 lira 90 kuruş desteğinin önemini bizler için hala da ön planda tutmakta. Bizler 17.90 üzerinde kaldıkça yönümüz hala yukarı ve ilk hedef bölgemizde 18 lira 40 kuruş seviyesine doğru dolar kurunu yukarı gitmesi yönünde olacaktır. Buradaki ana yükseliş kanalı ise 18 lira 87 kuruş civarından geçen bir alanı bizler için kısa vadedeki bir hedef konumuna sokmuş durumda. Üstüne basa basa söylüyorum ki sevgili dostlarım 17.90 bizler için önemli bir bölge ve bu bölge üzerinde kalındıkça dolarda hala da yukarı yönlü potansiyel yön yukarı şeklinde devam edecektir. Ayrıyeten kur korumalı TL mevduat hesabında bulunan paralar, bunlar da bütçeye yükleri oldukça artmış durumda. Doların her yukarı atağında buradaki arkadaşlar bütçeye olan yük gün geçtikçe daha da fazla artacaktır. Bu da bir risktir. Çünkü bunlar biliyorsunuz hazine tarafından bu farklar karşılanacağı için kur korumalı mevduat üzerinde özellikle baskının artacağı bir dönem içerisine girmiş durumdayız. Faizlerin aşağı çekilmesi, biliyorsunuz faizlerin aşağı çekilmesi Çin tarafından da yapılmıştı ve burada da gene Çin'in
parasının hızlı bir şekilde devalüe olduğunu, aşağı yönlü devalüe olduğunu hep birlikte sizlerle birlikte de bunu izledik. Yani faizleri şu dönem içerisinde aşağı çekmek ne kadar doğru? Piyasalarda herhangi bir resesyon, teknik olarak bir resesyon sürecini başlatmamak açısından biliyorum ki Merkez Bankası böyle bir karar almış durumda. Fakat bu ilerleyen günlerde TL'yi daha da korumasız bir hale getirecek olmasından kaynaklı olaraktan dolar kurunda hala da yukarı yönlü olayı tetikleyebilir arkadaşlar. Faiz, enflasyon sarmalı içerisinde olan bir Türkiye ekonomisi, gıda fiyatlarının aşağıya çekilememesi, yaz döneminde özellikle gıda fiyatlarının aşağıya çekilememesi, kışın bizlerin gerçekten zorlanacağı bir dönem içerisine girecek olmamızın sinyallerini bizlere veriyor. Şimdi bu dolar kurunda 15 lira beklentileri var. Bazılarının 15 lira beklentileri var. Bu 15 lira seviyesi mümkün olabilir mi dolar kurunda? Ona da sizlerle bir teknik olarak bakalım. Şimdi sevgili dostlarım, bakın şu mavi çizgilerle çizdiğim tepeleri izleyecek olursanız dolar kurunda 13.90, bakın şöyle bir de belirleyeyim, mavi çizgilerle aldığımız, bakın 13.90 tepesi. Bu tepenin üstü kırıldığı zaman bir daha dolar kurunda bu 13.90 seviyesine doğru bir geri dönüş maalesef ki olmamış. Onun üzerinde gene yuvarlak içerisinde izleyeceğimiz 15 lira seviyesi. Bakın buradaki 15 lira seviyesi bizler için bir tepe ve bu tepenin de kırılmasıyla birlikte dolar kuru tekrardan bu seviyenin altını bir daha görmemiş. Sizler de grafik içerisinde bunu izlediğiniz zaman fark edeceksiniz. Şimdi çıtayı biraz daha yukarıya uzatalım. Gene tepe noktalarına doğru çekelim. Bakalım dolar kurunda böyle bir aşağı yönlü hareket yaşanmış mı? Evet, bir sonraki tepeye dolar kurunda grafiğimizi çektiğimiz zaman 17.35 tepesi. Bakın buradaki de artık bizlerin son tepesi. Aynen burada yaşadığımız, aşağıda gördüğümüz tepeler gibi. Bu tepenin kırılmasıyla birlikte arkadaşlar dolar kurunda bir miktar aşağı yönlü hareket görülse de burada daha fazla tutunamayıp yönü tekrardan yukarıya çevirmiş durumda. Gönül ister ki dolar kurunda geri çekilmeler yaşanabilsin. 15 lira seviyelerine doğru bir ataklar gelebilsin. Fakat teknik olarak ve grafik üzerinde baktığımız zaman her tepenin geçildikten sonra maalesef ki bu tepe üzerindeki hareketlerin kalıcı olduğu görülüyor ve kalıcılık devam ettiği sürece de bir daha bu seviyelerin gelme olasılığının da oldukça düşük olduğu gözlemleniyor. Şimdi 17.35 üzerindeki bizim tepemiz yeni tepemizde arkadaşlar buradaki seviyede oluştu. O yüzden bizler için 17.90 önemli bir seviye. Bakın şuradaki çizdiğim 17.90 seviyesi, artık burası da bir tepe haline gelmiş oldu. Bizler 17.90 altında yani buradaki desteğin önemli olmasını teknik olarak ben sizlere açıklayacağım zaman 17.90 önemli. Bakın buradaki tepe aynı diğer tepelerde izlediğimiz gibi bu tepenin üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda artık bu tepenin altına gelişler de zor olacaktır. Bizlerin desteği buraya atmamızdaki en büyük sebep de bu yüzden 17.90'ın öneminden kaynaklanıyor olması. 17.90 üzerinde kalındıkça da hatta bir alt destek 17.35 desteği, orta vade ve uzun vade doları takip eden sevgili dostlarım için bu 17.35 desteği üzerinde kalındıkça dolar kurunun yeni hedefi 20 lira 85 kuruş civarından geçen bir dolar kuru olarak gözüküyor. 15 lira seviyesinin tekrardan görülebilmesi için ise arkadaşlar bu 17.35'in aşağı yönlü kırılması gerekli ki bir sonraki tepe olan 15 liralar seviyesine kadar dolar kurunda aşağı yönlü düşüşler sizlerle birlikte izleyebilirim. Fakat şimdilik bu 17.90 tepesi üzerinde dolar TL kuru kaldıkça ve bu seviyeyi artık burada kuvvetli bir seviye haline getirmeye başlar ise maalesef ki teknik olarak dolar kurunda bizler 20 lira 85 kuruş civarına doğru dolar kurundaki bu yukarı yönlü hareketi bekleyebiliriz. Görüntü şu an itibariyle dolar kurunda bu şekilde.
Sizler analizlerinizi nasıl yaparsınız? Ben onu bilemem sevgili dostlarım. Ama görünen teknik olarak sizlerin de izlediği gibi trendin yukarısında yükseliş hareketinin dolar endeksli kaynaklı olarak da devam edeceği gibi gözükmekte. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte kısaca dolar kurunu inceledik. Dolardaki önemli seviyeleri belirttik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize ailenizle birlikte mutlu ve güzel tatil diliyorum. Yaz dönemi devam ediyor. Siz de kurları, dövizleri bırakın. Ailenizle birlikte güzel bir tatil yapın diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.